Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Hiç unutmadan söyleyeyim, yeni gelen abonelere hoş geldiniz, sefa getirdiniz diyorum. Teşekkür ediyorum bana abone olarak, ücretsiz abone olarak destek olduğunuz için, verdiğiniz like'lar için. Hemen konuya girmek istiyorum. Hepimizin zamanı tabii ki kıymetli. Bazı gurbetçileri sınır kapısında bekleyen sürpriz. Ödeme yapmadan çıkışlarına izin verilmiyor. Tepki gösterdiler. Bakın sınır kapısında neler oldu, neler bitti. Sizler de orada beklemek istemiyorsanız sınır kapısına gelmeden evvel çok kolayca kontrol edebilirsiniz. Efendime söyleyeyim, cezanız var mı? Veyahut da yol parası ödemeniz gerekiyor mu? Videonun sonunda o haberleri de size vereceğim değerli izleyiciler, değerli vatandaşlar. Haziran ayında başlayan gurbetçilerin geliş trafiği yerini artık dönüş trafiğine bıraktı. Kapıkule sınır kapısında yoğunluklar kendini hissettirmeye başladı. Ancak dönüş yolundaki gurbetçilerin bazılarını kötü bir sürpriz bekliyor. Değerli izleyiciler, arabayla giden vatandaşlarımıza bunu söylüyorum. Hava yollarından değil, araçla gidenler için geçerli. Kaçak geçiş yapan araçların cezalarını ödemeden çıkmasına izin verilmiyor. Yani burada biraz yanlış. Kaçak değil de yani parasını ödemeden, senin zaten bir hafta 10 gün vaktin var o parayı postanede ödemeye, ama param bittiyse, yani borçlu kaldıysan, en geç sınır kapısında seni durduracaklar. Bir gurbetçi duruma "sen gel bir ay gez sonra ceza öde" sözleriyle tepki gösterdi. Bu konuya da videonun sonunda geleceğiz. Yaz aylarının sonuna doğru yaklaşırken yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin hüzünlü dönüşleri devam ediyor. Kapıkule sınır kapısında yine yoğunluklar yaşanıyor. Dönüş trafiği başladı. Sınır kapısındaki son gözlemlere göre gelişlerin yoğunluğu azaldı. İzinlerini tamamlayanların dönüş trafiği ise arttı. Tabii ki okul tatilleri de artık bitmeye başladı. Çocuklar da okula başlaması lazım. Kapıkule başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarında yoğunluk oluşturan gurbetçiler özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor. Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor. Buraya kadar iyi, güzel. Ve özel olarak size tekrar Türkiye'den çıkış Bulgaristan'a giriş görüntülerini aldım değerli izleyiciler. İnşallah hoşunuza gider. Videom hoşunuza giderse tekrar sizlerden tabii ki bir like bekliyorum. Cezalar sınır kapısında ödeniyor. Yani orada imkanınız var ödemeye. Türkiye'ye yaz tatili için arabalarıyla gelen gurbetçiler ücretli karayolları ve elektronik denetleme sistemi EDS kapsamında kesilen ceza ve geçiş ücretlerini artık sınır kapılarında ödüyor. Değerli izleyiciler, bakın, belki soracaksınız, nakit ödeyebilir miyim? Tabii ki ödeyebilirsiniz. TL olarak ödeyebilirsiniz veyahut da mesela Almanya'dan gittiyseniz Almanya'nın kredi kartı varsa o da geçerli. Kredi kartınla ödeyebilirsin. Yani Hollanda'nınki oluyor, Danimarka, yani yurt dışındaki kredi kartları da orada geçerli oluyor. Şahsen Murat Bozdağ'ın da başına bir kere geldi. Ben de kartla ödeyerek Türkiye'den çıkış yapmıştım. Zamanında X5'ten olmuştu. Yalnız size orada söyleyemiyorlar nerede, neden ceza yediniz. O konuya da geleceğiz. Cezasına ödemeyen çıkamıyor. 25 Aralık 2024'te yürürlüğe giren yeni yönetmenliğe göre yabancı plakalı araçlar ücretli yollarda kaçak geçiş yaptıysa ve bu ceza ödenmeden araç sınır kapısına geldiyse Türkiye'den çıkışına gümrük tarafından izin verilmiyor. Her gün faiz işliyor. Bunun yanı sıra EDS kapsamındaki trafik cezaları da sınır geçişinde kontrol ediliyor. Ceza ödenmediyse araçlar bekletiliyor ve her geçen gün için faiz işliyor. Ücretler tahsis edildi. Bu senede Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı olan Kapıkule sınır kapısında gurbetçilerden cezalar ve geçiş ücretleri tahsis edildi. Gurbetçi tepki gösterdi.
En son haberde yer alan habere göre bu durumdan şikayetçi olan gurbetçi duruma zaman zaman tepki gösterdi. Sen gel bir ay gez sonra ceza öde. Kalabalığı kayıt altına alan gurbetçi vatandaş sen gel bir ay gez sonra ceza öde ifadelerini kullandı. Ama şurada şunu da söylemek istiyorum değerli izleyiciler, bana kızmayın lütfen. Ama Avrupa'da nasıl trafik kurallarına uyuyorsanız Türkiye'de de uymanız lazım. Yani Türkiye'ye gittiğimiz zaman hızlı arabayı kullandıysak orada da kanunlar var, kurallar var. Orada da tabii ki ceza ödeyeceğiz. Ama maalesef ne bileyim Türkiye'ye gittik mi bazı vatandaşlarımız, çok özür dilerim bunu söylemem gerekiyor, zannediyorlar ki orada her şey serbest. Serbest değil. Nasıl Bulgaristan'da dikkat ediyorsun veyahut da gidiyorsun Almanya'da, bilhassa İsviçre'de yakarlar adamı. Türkiye'de de dikkat edeceğiz. Rica ediyorum lütfen trafik kurallarına uyalım. Lütfen. Yorumlarınızı bekliyorum. Değerli izleyiciler, yorumlarınızı bekliyorum. Bana düşündüklerinizi yazın. Lütfen saldırmadan yazın. Bakın diyorum ki bütün her yerde kurallara uymamız lazım. Benim düşüncem bu. Şimdi de sizin düşüncelerinizi bekliyorum. Ve bakın Kapıkule'ye gelmeden evvel ne yapabilirsiniz? Bu videonun altında 2 tane link var. Şimdi buraya ben arkama yazabilirim ama çok uzun sürecek. Onu tıklamak için videonun açıklama bölgesine tıklarsanız, videonun altına gelip cep telefonundan bakıyorsanız, açıklama bölgesine basarsanız size listeler gelecek. Otel adresleri, onlar gelmeden evvel size ceza sorgulama, yani yabancı plakalar için bir link gelecek. İster Almanya'dan ol, ister Hollanda'dan ol, hiç fark etmez. İsviçre'den ol, oradan bakabilirsin. Herhangi bir cezan var mı? Ve ona göre hazırlıklı olursun. Hiç beklemeden cezanı ödeyip geçersin. Bir link daha var. Otoyol borcunuz var mı yok mu? Onu da öğrenme imkanınız var. O linke bastığınız zaman oradan da plakanızla öğrenebilirsiniz. Yani bu imkan var. Hiç fazla beklemeden, uğraşmadan ya nakit ödeyeceksin cezan varsa tabii ki. Şimdi ben demiyorum yani herkes haldır haldır hızlı araba kullanıyor, kırmızıda durmuyor, bilmem ne şudur budur. Belki cezan yoktur, geçersin. Ben geçen sefer cezam yoktu, pıt diye geçiverdim. Ve biraz evvel de söylüyorum, bakın belki paranız kalmamıştır HGS'de. Borçlanmışsınızdır. O borcunuzu da kredi kartından veya nakit ödeyip Türkiye'den çıkış yapabilirsiniz. Şimdi bu konuya değinmişken de söylüyorum. Bakın Bulgaristan'a girerken tekrar sigara içenler için kişi başı 2 paket serbest. 2 karton değil. Bazen bu yanlışlık oluyor. Zannediliyor ki 2 karton serbest ve orada Kapıkule'de duty free'den alıyorlar. 2 kişi 4 karton. Bulgaristan gümrük memuru da hoş geldin komşu diyor ve kartonları elinden alıyor. Senin eline 4 paket, 2 kişi için 4 paket veriyor. Bir de ceza ödüyorsun. Yani hiç gereksiz bir şey, onun için lütfen rica edeceğim mağdur kalmayın. Bakın buna dikkat edin. Bu yanlışlık çok yapılıyor. Ve dönüşte çok kişinin nakit parası yok üzerinde ama altın getiriliyor. Değerli izleyiciler, yani 430 eurodan fazlası yasak. Yani bir bilenzikten fazlası yasak. Her gümrükte beyan etmeniz lazım. Girişte, çıkışta, girişte, çıkışta, girişte, çıkışta. Artık siz bilirsiniz değer mi, değmez mi? Yani Almanya'ya gideceksen Almanya'ya kadar beyan etmen lazım ve Almanya'ya gelince Almanya girişinde de onun vergisini vermen lazım. Kanun, kural budur. Değerli izleyiciler, teşekkür ederim. Beni buraya kadar izlediğiniz için. Videom size bilgili geldiyse, hoşunuza gittiyse bilgilerim, bana bir like verirseniz, like vererek destek olursanız sevinirim. Abone olmadıysanız, ücretsiz abone olursanız tabii ki daha da çok sevinirim. Gurur duyarım ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatinize dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın. Murat.